Ben Sibel Yalçın, herkese merhabalar. Bugün her türlü pasta yapımında kullanabileceğiniz, kabardı kabarmadı derdi olmayan pandispanya nasıl yapılır en kolay şekilde onun tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi oda sıcaklığında yumurtamız var. Önce yumurtayı biraz mikserle karıştıracağız. Normal mikser de kullanabilirsiniz. İlk önce biraz karıştıralım, daha sonra içerisine yavaş yavaş toz şekeri ilave edeceğiz. Çok çeşitli pandispanya yapılışları var. Yumurta akının ayrıldığı, sarısının ayrı ayrı çırpılıp daha sonra birleştirildiği veya içerisine sıcak su konularak yapılan, tereyağı konularak yapılan gibi birçok pandispanya tarifi var. Bu en kolay, en basit haliyle ve hiçbir zaman kabarmadı derdi olmayan bir pandispanya. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş toz şekeri ilave edeceğim. Burada tek önemli olan husus koymuş olduğunuz yumurtanın 3 katına çıkması. Bu da bir 15 dakika kadar bir vakit alabilir. Özellikle de mikserle, normal mikserle 15 dakikayı bulabilir. Birazdan size göstereceğim. Tamamen beyazlaştığı, soluklaştığı yumurtamız ve şekerimiz bu safhada hazır demektir. Unu, nişastayı, kabartma tozunu hepsini 3 kez eledim. Kenarda duruyor. Aynı zamanda kalıbımın da içerisine yağlı kağıdı yerleştirdim. Unu da bir kere de eklemiyorum. Yine aynı şekilde bakın çok az, 3 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Koydum bunun içerisine, söndürmeden aşağıdan yukarıya daireler çizerek söndürmeden karıştırıyorum. Bu işlemi spatula ile de yapabilirsiniz. Eğer normal mikserle karıştırma yapıyorsanız bu işlemi spatula ile yapın. Daireler çizerek 5-6 kere de onu ilave edin. Burada önemli olan tek şey hazırlamış olduğumuz, o kabartmış olduğumuz yumurta sarısı ve şekeri söndürmemek. Biraz karıştırdık. Şimdi bakın mikseri çalıştıracağım. En yüksek devirde çalıştıracağım. Burada hiç hızlandırma yapmıyorum. Ne kadar karıştırdığımı görmeniz için. Bakın bu kadar. Ve hazır. Çok fazla sönmedi farkındaysanız. Ya yarım parmak, en fazla bir parmak sönmüştür ki bir parmak kadar da yok. Hazırlamış olduğum yağlı kağıtlı kalıbın içerisine döküyoruz. 18 santimlik bir kalıptır, kelepçeli kalıp. 12 dilim pasta elde ediyorsunuz. Hani ben çok kalın dilimler yapmak istiyorum, çok kalın dilim servis etmek istiyorum derseniz de 8 dilim. Hepsini boşalttık. Fırınımı önceden çok iyi bir şekilde ısıttım. 200 derecede. Daha sonra dereceyi 180'e düşürüyorum. Fırına verir vermez ve ilk 40 dakika ile 50 dakika arası hiçbir şekilde fırını açmıyorsunuz. Benim fırınımda 60 dakikada pandispanya hazır oluyor. 30-40 dakika sonunda dereceyi 170'e düşürebilirsiniz. Kalıbı birkaç kez tezgaha vuruyoruz ve artık fırına verebiliriz. 50-60 dakika sonra kürdan testi yaptıktan sonra da kapağı, fırının kapağının arasına bir havlu kağıt koyarak fırının içerisinde bekletiyorum. Bir 10 dakikada bu şekilde bekledikten sonra çıkarın. İyice soğumasını bekleyin kalıbın içerisinde. Daha sonra dilimleyebilirsiniz. Görüyorsunuz ne kadar kabardığını da burada size gösteriyorum. Şimdi 3'e böleceğiz. Düz bir şekilde keseceğinizden emin olamıyorsanız o zaman bir cetvel kullanarak önce pastanın tamamını bir ölçün. Ondan sonra onu 3'e bölerek kürdanla dört bir köşesine kürdan sokun. Kekin ve dilimleyin. Mutlaka tırtıklı bir bıçak kullanın. Tırtıklı bıçakla çok daha kolay bir şekilde kesiyorsunuz. Yapmış olduğunuz bu pandispanyayı daha sonra ben göstereceğim. Bunu ben hazırladım ve difrize kaldırdım. İstediğim zaman bir gün öncesinden çıkarıyorum. Buzdolabının normal katına alıp buzdolabından çıkardığım günde kremasını hazırlayıp ertesi gün hepsini buluşturuyorum. Pastam hazır oluyor. Burada üst yüzeyini keseceğiz. Pastanın üzeri düzgün olsun diye kekin en altını, taban bölümünü kekin en üstüne kullanıyorum. Kekin üstünü de en altına kullanıyorum.
Bu şekilde pastanız çok düzgün ve muntazam görünüyor. Pandispanyamız hazır. Şimdi ben onu kat kat streç filme sarıp difrize kaldıracağım. Önce streç filmle sardım kat kat, daha sonra da bir poşet içerisine koyarak difrize kaldırdım. Yumuşacık, her türlü kremayla meyveli, çikolatalı hazırlayabileceğiniz pandispanyamız hazır. Kakaolu da yapabilirsiniz bu pandispanyayı. Kakaolu yapacağınız zaman da diyelim ki 1 yemek kaşığı kakao kullandınız. İçerisinden 1 yemek kaşığı unu çıkaracaksınız. Onun yerine kakao ilave edeceksiniz. Her zaman söylüyorum, pandispanya gibi tariflerde tartı kullanmak gerekiyor ama ben yine de size biraz daha kolaylık olsun diye kullandığım bardağı ve bardağın undu, toz şekerdi, nişastaydı, bardağın neresine geldiğini göstermek istedim. Belki biraz daha size yardımcı olabilirim diye. Keyifli, güzel günlerde, kutlamalarda hazırlayacağınız pastalarınız için pandispanyanız hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, yanında zili tıklayarak da bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece her eklediğim yeni videodan haberdar olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.